Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Mucit Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yine nefis bir çorba tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir fırın tepsisinin içerisine ıslatmış olduğum yağlı kağıdı seriyorum. İki tane yıkamış ve çekirdeklerini çıkarmış olduğum kırmızı kapya biber, bir orta boy kuru soğan, şöyle 3-4 diş sarımsak ve 2 tane de domates kullanacağım. 200 derece alt üst ayarlı fırına domates ve biberler yumuşayıncaya kadar gönderiyorum. Şu şekilde olması benim için yeterli. Fırından çıktı. Şu anda oldukça sıcak. Dilerseniz biraz soğumasını bekleyebilirsiniz. Kolay bir şekilde böyle kabuklarının soyulduğunu göreceksiniz. Hemen domates ve biberlerin kabuklarını çıkaralım. Pişmiş olan sarımsakları hemen şöyle bir kabın içerisine de aktarayım. Sizinle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak kanalımda pek çok çorba tarifi var. Diğerlerine de göz atmanızı tavsiye ederim. Kabuklarını tamamen soymuş olduğum domates ve biberleri tekrar kabın içerisine aktarmaya devam ediyorum. Hemen şöyle soğanı da alayım. Biberler ve domateslerle çok lezzetli ve çok bereketli bir çorba. Bence mutlaka denemelisiniz. Hemen bir blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar püre kıvamına getireceğim. Çok kolay bir şekilde bakın böyle hemen püre kıvamına geldiğini göreceksiniz. Şu anda dahi o kadar güzel kokuyor ki böyle ekmek bandırıp yemelik neredeyse. Eğer imkanınız varsa odun ateşinde közleyebiliyorsanız tadından doyum olmayacaktır. Ev koşullarında da gösterdiğim şekilde fırında domates ve biberleri közleyebilirsiniz. Çorbayı hazırlamaya başlayalım. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağı eridikten sonra şöyle hemen kontrol edeyim. 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Püre haline getirmiş olduğumuz közlenmiş domates ve biberleri unun üzerine alacağım. Sürekli karıştırmaya devam edeceğim. Pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için sürekli karıştıralım. İçerisinde un kavurduğumuz için herhangi bir sorun yaşamamak adına sürekli karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu arada kaynamış olan 1 litre su ilavesini de yapıyorum. Eğer gerek duyarsanız biraz daha kaynamış su ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle karıştıracağım. Kıvamına göre dediğim gibi su ilavesini de yapabilirsiniz. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Süt yerine krema da kullanabilirsiniz. Ama evdeki olan malzemelerle daha pratik, daha ekonomik olsun derseniz süt de aynı lezzeti verecektir. Hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Süt hem lezzet verecek hem de renginin bir tık açılmasını sağlayacak. Çorba fokur fokur kaynamaya başladığında artık bu aşamada baharatlarını ekleyebiliriz. Yeterli miktarda tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şöyle karıştıracağım. Bir taşım daha kaynasın. Servis aşamasıyla devam edelim.
Renginin güzelliği ve kıvamıyla közlenmiş domates çorbası işte bu kadar güzel oluyor ve hazırlaması çok pratik. Dumanı üzerinde kış akşamlarında içebileceğiniz nefis bir çorba. Kıtır ekmek ve kaşar peyniriyle servis yapabilirsiniz. Ben bugün kaşar peyniri ekliyorum. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.